Çok çok uzak diyarlarda düzen ve denge içinde yaşayan bir krallık vardı. Bu krallıkta bütün canlılar Kraliçe Beatrice yönetimi altında barış içinde yaşar, mutlu ve huzurlu günler geçirirdi. Yerel halk Kraliçe Beatrice'i çok severdi. Çünkü o çok adil ve iyi bir hükümdardı. Hiç kimseye ayrımcılık yapmaz, herkesi sevgiyle karşılar ve yardımcı olmaya çalışırdı. Günlerden bir gün korkunç bir şey yaşandı. Arılar farklı türde bir bal üretmeye başladı. Bu balın rengi normal baldan çok farklıydı. Mor bir renge sahipti ve bu balı tüketen her canlı zamanla kendini kaybediyordu. Arkadaşlarını, hatta ailesini bile tanımıyorlar, bir zombi gibi etrafa saldırıyorlardı. Mor balın etkisini göstermesi biraz zaman aldığı için kimse bu mor baldan şüphelenmemişti ve severek yemişlerdi. Ancak bu mor bal bir virüs gibi tüm krallığa yayıldıktan sonra canlıları birer birer ele geçirmeye başladı. Arıların mor balı nasıl ürettikleri büyük bir sırdı. Aynı zamanda neden krallığa ihanet ettiklerini de kimse bilmiyordu. Halk arılara karşı koymaya ve direnmeye çalışsa da başarısız oldu. Çünkü savaşacak güce veya bilgiye sahip değillerdi. Birçok hayvan mor balın etkisi altına çoktan girmişti. Ancak ayılarda herhangi bir zehirlenme söz konusu değildi. Ayılar mor balın etkisi altına alınamıyordu. Arı ordusu bir gün ansızın ayı köyünü bastı ve ayıları birer birer kaçırarak demirden kafeslerin içine hapsettiler. Neyse ki bir ayı köyünün dışında olduğu için fark edilmedi ve bu baskından şans eseri kurtulmayı başardı. Henüz farkında olmasa da bu ayı tüm krallığın tek ve son umudu olacaktı. Ayı Baron ne zaman yalnız kalmak istese ya da kendini kötü hissetse kimsenin bilmediği büyük bir ağacın altına gider ve orada dinlenirdi. Ağacın altında uyumak ona güç verirdi. Düşüncelerden uzaklaştırır, iyileştirirdi. Yine o günlerden biriydi ve Ayı Baron'un içinde hem büyük bir huzursuzluk hem de dinmek bilmeyen bir baş ağrısı vardı. Eski meşe ağacının altında biraz dinlendiğinde kendini toparlayacağını düşündü ve derin bir uykuya daldı. Ama öğlen uykusu sırasında korkunç bir kabus gördü. Rüyasında tüm ayıların kaçırıldığını ve onların kurtulması için tek umudun kendisi olduğunu gördü. Baron! Baron uyan! Baron yardım et! Baron neredesin? Baron! Korku kaçtı mı? Baron nerede? O nerede? Korkarak uyandı Baron. Gökyüzüne baktı. Her şey normal gibi görünüyordu ancak içindeki huzursuzluk devam ediyordu. Biraz ileride bazı yazılar gördü. Bu da ne? Bir eğitim kampı mı? Buraya ne zaman geldi? Ben uyumadan önce burada yoktu. Dedi. Ona savaş eğitimi vermek için hazırlanmış özel bir parkurdu burası.
Baron önündeki parlayan kalbi aldı ve kendini daha güçlü hissetti. Anladı ki bu kalpler onu iyileştiriyordu. Hemen ileride küçük bir su birikintisi gördü. Talimatlara uydu ve suya atlayıp diğer taraftan çıktı. Bazı nesneleri taşıyıp hareket ettirebileceğini öğrendi. Hemen burada özel ve tecrübeli ayıların yapabildiği özel bir saldırı hakkında bilgi edindi. Göbek saldırısı. Bu sadece bilgi ayıların bildiği bir sırdı. Tüm bunlara bir anlam veremiyordu. Biri bu bilgileri ulu orta neden burada paylaşıyordu ki? Tüm olan biteni kavramaya çalışırken ayı köyüne gitmeye karar verdi. Köşede garip bir şey gördü. Bu bir kuş muydu yoksa bir sırt çantası mıydı? Yanına gitmeye karar verdi. Hey sen! Çok kötü bir şey oldu. Arılar ayı köyünü ele geçirdiler ve tüm ayıları kafeslere koyarak kaçırdılar. Ama seni kaçıramamışlar gibi görünüyor. Sen muhtemelen arıların yakalayamadığı tek ayısın. Arılar bütün ayıları kaçırıp kralın dört bir yanına götürdüler. Onları Kaplumbağa Köyü, Bimotep Çölü ve Kar Vadisi'ne götürürlerken gördüm. Ne? Ne diyorsun sen? Nasıl kaçırılırlar? Oh hayır, hepsi gitti. Ayrıca sen de kimsin? Burada ne işin var? Benim adım Şika. Kral ayı eski bir dostumdur. Yardım çağrısını aldığımda hızlıca buraya geldim. Ancak her şey için çok geçti. Anlamıyorum. Sen nasıl yardım edecektin ki? Ben özel bir türün parçasıyım. Beni takana özel bir güç veririm. Beni sırtına takan kişiye dostluğumu sunarım ve onun gücünü de artırırım. Kral ayı beni takabilseydi tüm ayıları koruyabilirdi. Ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı. Arılar beni yakalamaya çalıştı. Ama onlardan kaçarak buraya saklanmayı başardım. Anladım. Oh, benim adım Baron ve bu duyduklarıma çok üzüldüm Şika. Şimdi ne yapacağız? Beni yanına al Baron. Sana bütün gücümü vereceğim. Dostlarımızı kurtarabiliriz. Önce Kaplumbağa Köyü'nden başlayalım. Diğer bölgelere giden ışınlayıcılar şu anda çalışmıyor. Ancak Kaplumbağa Köyü'ne giden yol hala açık. Oradaki dostlarımı kurtarabilirsek diğer portalların tamiri için bize yardım edebilirler. Tamam Şika, hadi gidelim ve dostlarımızı kurtaralım. Şika'yı sırtına astı Baron ve birkaç saniye köyünün darmaduman edilmesi karşısında dona kaldı. Sadece birkaç saatliğine uyumaya gitmişti ama döndüğünde köyü yerle bir olmuştu. O mutlu ve huzurlu ayı köyü artık yoktu. Her yerde mor bal birikintileri vardı. Herkes nerede? Çok korkmuştu ve çok üzülmüştü. Ama cesur olmalıydı çünkü herkesin tek umudu oydu. Kendini hemen toparladı ve etrafa bir göz attı. Köy tabelasına bakarken üzgündü. Herkes kaçırılmıştı. Kapitalus ve kardeşi Kapitalos bile korkudan saklanmış, ortalarda görünmüyorlardı. Ayılar sarı jetonlarla alışveriş yapıyorlardı ve kaçırılırken arkalarında paralarını düşürmüşlerdi. Baron jetonları toplamayı düşündü çünkü ileride bunlara ihtiyacı olabilirdi. Baron hemen Kaplumbağa Köyü'ne gitmeye karar verdi. Ayılar uzak mesafeleri geçmek için bilim insanının en büyük icatlarından birini, hızlandırıcı portalları kullanıyordu. Arılar tüm portalları kapatıp bozmuşlardı ancak Kaplumbağa Köyü'ne giden portalı kapatmayı unuttukları için Baron Kaplumbağa Köyü'ne gidebilecekti. Diğer bölgelere giden portallar çalışmıyordu, bu yüzden tek seçeneği Kaplumbağa Köyü'ndeki dostlarını kurtarmak ve onları kurtardıktan sonra diğer portalları tamir etmekti. Büyük bir cesaretle portala atladı Baron. Turtle Town, kaplumbağaların yurdu, cennet gibi gördükleri vatanları. Ama ne yazık ki artık o güzellik yerini korku ve yıkıma bıraktı. Mor bal bütün köyü mahvetmeyi başardı. Baron, işte geldik.
Bak, bazı kaplumbağalar mor baldan etkilenmemiş gibi görünüyor. Onlarla konuşup toplayabildiğimiz kadar çok bilgi toplamaya çalışmalıyız. Merhaba, ben nöbetçi kaplumbağa. Bu köyde yaşayan yerlilerden biriyim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Burada ne oldu? Köy hakkında bilgi toplamaya çalışıyorum. Dostlarım kaçırıldı. Verebileceğin her türlü bilgi benim için çok önemli. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Önce biraz sakin ol. Umarım dostlarını kurtarabilirsin. Sana her şeyi bir bir anlatacağım. Arılar bir hafta önce köyümüze geldiler ve herkese yeni ürettikleri mor baldan verdiler. Köyümdeki hayvanlar bu balı çok sevdi. Daha şekerli ve yoğun bir tadı vardı. Hiç şüphe etmeden bu yeni balı zevkle yediler. Ancak birkaç gün önce bazı kaplumbağalar bizlere saldırmaya başladılar. Ne olduğunu anlamamıştık. Köy halkının büyük çoğunluğu mor baldan etkilendi ve birer zombiye dönüşerek her şeye saldırmaya başladı. Bizler mor baldan etkilenmeyen son kaplumbağalarız. Peki sizler mor baldan neden etkilenmediniz? Biz mor baldan etkilenmedik çünkü hiç bal yemedik ya da çok az yedik. Herkes bal sevecek diye bir şey yok. Hem bana şekerli şeyler dokunur zaten. Gördüğün gibi oldukça yaşlı bir kaplumbağayım. Bir şey yiyince hemen şekerim çıkıveriyor. Karşı komşumuz ise baldan sadece bir kaşık yemiş. Sanırım mor balın etkisini gösterebilmesi için en az bir kavanoz kadar tüketmesi gerekiyor. Emin değilim. Anladım. Peki mor baldan etkilenen hayvanlar şu anda nerede? Burası köyün girişi. Köy girişini köye bağlayan büyük bir merdiven var. Köyün bilgesi tarafından yapılmıştı. Diğer hayvanlar mor baldan etkilenip bizlere saldırınca köyün girişine kadar kaçmayı başardık ve köye giden merdivenleri mühürledik. Baldan etkilenenleri 2. ve 3. kata hapsettik. Şimdilik burada güvendeyiz. Gerçekten son anda kurtulmayı başarmışsınız. Peki bu civarda hiç ayı gördün mü? Evet, hem de bir sürü gördüm. Arılar dev kafeslerle köyümüze geldiler ama bize saldırmaya çalışmadılar. Aceleleri var gibiydi. Sanırım köy girişinde olduğumuz için bizi umursamadılar. Üzerimizden uçarak 2. ve 3. kata gittiler. Bu kafesleri üst katlarda bir yerlere bıraktıklarını gördüm. Kafesleri bıraktıktan sonra bizim olduğumuz yere gelerek portalı kapatmak istediler ancak onlara izin vermedik, direndik. Bizi çok kararlı ve öfkeli gördükleri için korkmuş olmadılar. Öylece köyümüzü terk ettiler. Şu anda kafesleri koruyan kimse yok ama mor baldan etkilenen hayvanlar yüzünden onlara yaklaşmak çok tehlikeli olacaktır. Bir de arıların giderken kafes anahtarlarını öylece attıklarını gördüm. Sanırım ayıları hiçliğe terk etmek ve açlıktan ölmelerini beklemek onlar için çok mantıklı. Onları kurtarmaya da çalışamaz kimse çünkü vahşileşmiş hayvanlar onları koruyor. Oh hayır. Dostlarım, onları kurtarmam lazım. Bana verebileceğin başka bir bilgi var mı? Evet, sana söylemek istediğim çok önemli bir şey daha var. Bizim köyümüzün koruyucu bir muhafızı vardır. Atalarım ona kaplumbağa golemi der. Kaplumbağaları başka canlılardan korumayı görev edinmiş antik bir varlık. Canlı mı değil mi bilmiyoruz ancak köyün bilgini onun sihirle canlandırılmış bir kaplumbağa heykeli olduğunu söylerdi. Neden bilmiyoruz ama bizi korumaya gelmedi. Kuyusundan hiç çıkmadı bile. Ancak arıların garip bir cihazla golemin kuyusuna indiklerini gördük. O cihaz muhafızın görevini yerine getirmesini ve bizi korumasını engellemiş olabilir. Kuyudan dün gece çok garip seslerin geldiğini duyduk. Gürlemeler ve imdat çığlıkları. Dostlarından biri orada olabilir. Oraya bakmak isteyebilirsin. Dostlarımı kurtarmam gerek. Onları kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Bana verdiğin bilgiler çok değerliydi. Teşekkür ederim. Görüşürüz Beren. Umarım dostlarını kurtarabilirsin. Kendine çok dikkat et. Merhaba ufaklık. Neden üzgünsün? Merhaba. Babam o garip bal yedikten sonra garip davranmaya başladı ve bize saldırdı. Ondan kaçmayı başardım ama babam iyi olacak mı? Onu kurtarabilir misin? Üzülme ufaklık. Herkesi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Bana güven. Hey merhaba. Neden evdesin? Dışarıda garip şeyler oluyor ve ben çok korkuyorum. Evde kalmayı tercih ediyorum. Bu hafta çok kötü şeyler yaşadım ve dostlarımı kaybettim. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Seni çok iyi anlıyorum. Üzülme. Her şeyi düzelteceğim. Her şey güzel olacak. Selam. Siz pek üzgün görünmüyorsunuz. Hayattayız. Olumlu tarafından bakıyoruz. Hemen kata kaçmayı başardık. Burası oldukça güvenli. Burada mor bal yok.
Evet, merdivenleri de indirdik. Zehirlenenler buraya gelemiyorlar. Bence güvendeyiz. Baron daha fazla bilgi edinebilmek için başka bir eve girdi. Biri büyük, biri küçük bir yatak dikkatini çekti. Dışarı çıktığında bu yatakların sahibi olan kaplumbağaların göle uzun uzun baktığını fark etti. Konuşmak istemiyor gibiydiler. Üzgün olduklarını fark etti. Belki de birini kaybetmişlerdi. Bu yüzden onları rahatsız etmemeye karar verdi. Baron ilerlerken kaplumbağaların korunmak için kapattıklarını söylediği merdivenleri gördü. Açabilirdi. Ama kapalı kalması gerektiğine karar verdi ve üst kata başka bir yol bulmak için etrafına bakındı. Yakındaki bir kaplumbağa dikkatini çekmişti. Merhaba Bay Kaplumbağa. Dostlarımı kurtarmaya çalışıyorum. Bu yüzden her türlü bilgiye ihtiyacım var. Bana verebileceğin ufak da olsa bir bilgi var mı? Merhaba. Köyün girişindeki nöbetçi sana her şeyi anlatmıştır zaten. Ama işine yarar mı bilmem. Sana ufak bir bilgi verebilirim. Köyümüzün en yaşlı kaplumbağası oldukça bilgedir. Ona Bilgin deriz. Bilgin bu gölün içinde gizli mağaraların olduğunu söylerdi. Eğer ben birini kaçırıp saklayacak olsaydım bu gizli mağaralara kaçırırdım. Belki dostlarından bazıları bu mağaralardadır. Bakmak isteyebilirsin. Çok teşekkür ederim. Bu bilgi oldukça işime yarayacak. Peki Bilgin şu anda nerede? Bilmiyoruz. Arılar giderken köyün girişindeki portalı kapatmak istediler. Ancak Bilgin ve nöbetçi onları durdurmaya çalıştı. Başarılı da oldular ancak arılar Bilgin'i kaçırdı. Muhtemelen diğer köylere giden portalları da bozacaklar. Tamir edilmesini önlemek için bilgili olanları kaçırıyorlar. Bilgin'i birkaç gündür görmedik. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bulursan bize de haber verir misin? Onu çok merak ediyoruz. Anladım. Memotep Çölü ve Kar Vadisi diyarlarına giden portallar zaten çalışmıyor. Demek ki gerçekten arılar portalları bozdular. Buraya gelen portalı kapatmayı unuttular sanmıştım ama sizler sayesinde portal hala çalışıyor. Bu portal kapansaydı buraya gelmem aylarımı alabilirdi. Portal teknolojisini pek bilmiyorum. Ancak tahminime göre siz bu portallara arıları yaklaştırmadığınız için portalı diğer taraftan da kapatmayı başaramadılar. Her şey için teşekkürler dostum. Görüşürüz. Görüşürüz Baron. Kendine dikkat et. Baron bu gölü mutlaka aramalıydı. Ancak mağaraların yerini bilmiyordu. Zaman kaybetmemesi gerektiğini düşünüyordu ve bu işi sonraya bıraktı. İleride üst kata giden bir asansör gördü. Bunu kullanabilirdi. Burada gizli bir sandık var. Bu sandıkları duymuştum. Turistler için yapılan ve bulundukları yerin kültürünü yansıtan hediyelerle dolu. Onları toplamalıyım. Vay, bu sandıktan bir not buldum. Bu notta Kaplumbağa köyünde gülücükler hiç eksik olmaz yazıyor. Ancak şu anda pek gülüyor gibi durmuyorlar. Sonunda üst kata ulaşmayı başarmıştı Baron. Az ileride oturan bir kaplumbağa dikkatini çekti. Baldan etkilenmiş gibi görünmüyordu. Bu kata da mor bal bulaşmamıştı. Burası da güvenliydi. Bak, tıpkı benim gibi başka bir sırt çantalı var. Biz nadir bir türün parçalarıyız Baron ve bizi taşıyanla dost oluruz. Bu maceraya beraber çıktık ve bu yüzden artık biz dostuz ve sana yardım edeceğim. Sağ ol Şika. Sen olmazsan bu işi başaramazdım. Merhaba, ben Baron. Nasılsın? Burada ne yapıyorsun? Merhaba Baron. Pek iyi sayılmam. Yukarıdan köyümün işgal edilmiş halini izleyerek üzülmekle meşgulüm. Gördüğüm kadarıyla senin de bir şikan var. Şika taşıyıcıları kendi köylerinin kahramanlarıdır. Her türlü zorluğa katlanan kutsal savaşçılar ve maceracılardır. Ancak benim gücüm ne yazık ki tüm köyümü kurtarmaya yetmedi. Hayatta kalan herkesi bir araya getirerek giriş katına yönlendirdim ve onlar buraya kaçarken Morbal'dan etkilenen dostlarımla savaşmak zorunda kaldım. Düşünebiliyor musun? Aynı masada yediğin, içtiğin, dostların dediğin kişiler bir bakıyorsun hiç tanımadığın canavarlara dönüşmüş. Güvendiklerin sana ve her şeye sırtını dönmüş. Onlarla savaşmak zorunda kaldım ve kalbim yaralarla dolu. Hayatta kalanları kaçırabilmek için çok fazla şey yaptım Baron. Çok fazla şey. Herkesi giriş katına topladıktan sonra merdivenleri mühürledim ve bu katı Morbal'dan temizlemeyi başardım. Bu kat aslında bir çocuk parkıydı. Çocuklar şu dönen taşlarda eğlenirdi.
bilginin en güzel icatlarından biri. Ama artık gördüğün gibi hiçbir çocuk burada oynamak istemiyor çünkü çoğu ya annesini kaybetti ya da babasını. Anlıyor musun Baron? Hepimiz psikolojik olarak dağıldık ve çok kötüyüz. Dostlarımla savaşmak beni çok etkiledi. Özellikle güzeller güzeli sevgilimi de kaybettim. Burada kendi yalnızlığımda kendi kalbimi iyileştirmeye ve kendimi toparlamaya çalışıyorum. Çok üzgün dostum. Gerçekten. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Sadece sonsuza kadar kaybettiğim dostlarımın ve sevgilimin acısını kalbimde hala hissediyorken yalnız kalmak istiyorum. Bir de unutmadan burada otururken ayıları aradığını duydum. Arıların bu kata da uğradıklarını gördüm. Dönen kayaların arkasında yukarılarda bir kafes olabilir. Oraya bakabilirsin. Çok teşekkür ederim ve gerçekten çok üzgünüm. Belki dostlarını kurtarmanın bir yolu vardır bilmiyorum ama elimden geleni yapıp buna bir son vereceğim. Emin olabilirsin, kendine iyi bak. Baron oradan ayrılırken sarsılmış görünüyordu. Kaplumbağanın acısını en derinden hissetmişti. Onu anlıyordu. Bu onu daha da hırslandırdı. Güçlü olmalıydı. Hemen kaplumbağanın söylediği bölgeye doğru ilerledi. Bu civarda çok fazla ayı parası var. Hepsini toplamam lazım. Bak, DJ Pierre bu. Hey Pierre, iyi misin? Çok açım Baron. Lütfen yardım et. Anahtar yakınlarda olmalı. Arıları anahtarı atarken gördüm. Buralarda olabilir. Merak etme, seni kurtaracağım Pierre. İşte anahtar orada. Merak etme Baron, anahtarı ben tutarım. Bak, anahtarın üstünde bir daire var ve anahtarın rengi turuncu. Sanırım hangi anahtarın hangi kafesi açtığını bu sembollere göre bulabiliriz. Aferin sana Chica. Şimdi anahtarların hangi kafesi açtığını aramamız gerekmeyecek. Hadi hemen Pierre'i kurtaralım. Geldim Pierre. Yuvarlak ve turuncu kafesi açan anahtarı buldum. Senin kafesin de bu tarife uyuyor. Demek ki anahtar buna ait. Diğer dostlarımızı da gördün mü Pierre? Ne yazık ki diğer kafeslerin nerede olduğunu bilmiyorum Baron. Ancak buraya 8 kafes ve 8 ayı getirildik. Yani 7 tane daha kafes olmalı. Lütfen onları bul. Ben yaralıyım ve çok acıktım. Sana yardım etmek isterdim ama çok kötü durumdayım. Ama yardım olacaksa bu kağıda benimle birlikte buraya getirilen bütün ayıların isimlerini yazdım. Bu liste sayesinde arkada kimseyi bırakmadığından emin olabilirsin. Bu liste gerçekten çok iyi oldu. Merak etme Pierre. Ben hepsini kurtaracağım. Onlar için endişelenme, olur mu? Seni çıkardığımda portalı kullanarak hemen ayı köyüne dön ve bir şeyler ye. Daha sonra dinlen. Ben dostlarımızı tek tek kurtararak portaldan ayı köyüne göndereceğim. Onlara orada yardım edersin. Tamam mı? Tamam Baron. Sen olmasaydın biz ne yapardık? Sen kahramansın Baron. Lütfen dostlarımı kurtar. Lütfen. Merak etme Pierre. Chica'yla bu işin üstesinden geleceğiz. Hadi şimdi seni kafesten çıkaralım. Chica, bu kattaki tüm jetonları topladım. Hadi sonraki kata gidelim. Bak Baron, burası tamamen Morbal'ın etkisi altında. Evet, çok tehlikeli görünüyor. Gördün mü Chica? Orada bir kafes var. Dostlarımızdan biri orada olmalı. Hadi onu kurtaralım. Olur ama dikkatli olmalıyız. Şuradaki arı o kafesi koruyor gibi görünüyor. Morbal'dan etkilenen kaplumbağayı da görüyorum. Dikkatli olmalısın. Merak etme. Üzgünüm Bay Kaplumbağa. Ona hızlı bir darbe indirmeliyim ve iğnesine dikkat etmem lazım.
Arı korktu ve kaçtı Baron. Yaşasın. Merhaba Doktor Christopher efendim. İyi misiniz? Sizi bulduğuma çok sevindim. Baron sensin. Şükürler olsun. Burada ölüme terk edildiğimizi düşünüyordum. Çok acıktım ve susadım. Seni hemen çıkartacağım doktor. Anahtarı gördün mü? Evet Baron. Arılar diğer ayıların anahtarlarını rastgele çalılıklara atarken benim anahtarımı hemen sağ taraftaki oyun alanına sakladılar. Oyun alanına geçiş mümkün değil ama anahtarı almanın bir yolu var. Bu oyun alanını biraz inceledim. Mor bir top var ve eğer o topu anahtara çarptırabilirsen anahtar kayarak çitlerin önüne kadar gelebilir. Ancak şurada 3 adet kol var ve ne işe yaradığını kendin bulman gerekecek. Tamam doktor. Merak etme. Bu işi halledebilirim. Baron, gördün mü? Kırmızı butona bastığında yukarıdan mor bir top düştü. Ama deliğe düştü. Bu kollarla topa yön verebiliriz belki. Hemen bakacağım Şika. Evet, bu kollar zeminden bazı duvarları çıkartıyor. Hadi tekrar deneyelim. Evet Şika, işe yaradı. Şimdi mavi ve kırmızı kolu da aktif edeceğim. Süper. Hadi deneyelim. Neden olmadı? Sanırım topu takip ederek butonları açmalı ve kapamalıyız Baron. Top kırmızı duvara geldiğinde yeşil kolu aktif etmelisin. Yaptım Şika ama bu sefer de burada takıldı. Ne yapacağız? Az önce yaptığımız gibi butonları yeniden kullanmalıyız. Sırasıyla top kırmızı duvardayken yeşil kolu, top mavi duvardayken kırmızı kolu ve çok hızlı bir şekilde top yeşil duvardayken mavi kolu çekmelisin. Şika, ben o kadar zeki bir ayı değilim. Biraz daha basitçe anlatır mısın lütfen? Merak etme Baron, sadece sırayla dediğimi yap. Hadi, yeşil kolu çek. Kırmızı butona bas. Yeşil kolu yeniden çek. Hemen mavi kolu çek hadi. Kırmızı kolu çek. Başardık Şika. Senin sayende. Sen çok zekisin Şika. Teşekkür ederim. Ben senin dostunum Baron. Her zaman yanındayım. Sağ ol Şika. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Baron. Hadi doktoru çıkaralım. Doktor, anahtarı bulmayı başardık. Seni hemen çıkartacağım. Hemen portaldan Ayı Köyü'ne dön. DJ Pierre seni bekliyor olacak. Yemek de hazırlamıştır senin için. Onu bul ve benim iyi olduğumu, tüm ayıları kurtarmadan köye dönmeyeceğimi söyle. Baron, sen bir kahramansın. Pierre'e söylediklerini iletirim. Köye döndükten sonra portalın girişinde diğer ayıları bekleyeceğim ve tedavilerini yapıp hepsine yemek vereceğim. Sana yardım etmek isterdim ancak gücüm şu an sadece bu kadarına yetiyor. Ayrıca köye döndüğümde Pierre'i de tedavi edeceğim. Yaralanmış görünüyordu. Endişelenme doktor. Şika ve ben tüm ayıları kurtaracağız. Şika çok zeki ve iyi bir dost. Onunla her şeyi başarabiliriz. Baron lütfen. Beni ağlatacaksın. Doktor, köyde görüşürüz. Dikkatli ol. Baron, dostlarını görebilme umuduyla Kaplumbağa Köyü'nün diğer katlarına uzun uzun baktı. Ancak kimseyi göremedi. Tüm ayıları kurtarmadan ve özgürlüğü yayıp tüm sırları çözmeden asla pes etmeyecekti. Sadece ayıları değil, tüm krallığı kurtaracak ve bu mor baldan kim sorumluysa ona bunun hesabını soracaktı. Devam edecek. Süper bir Adventure'ın sonraki bölümlerinde. Bilgin hayır dur. Şika bak burada bir havalandırma var. Aşağıda bir mağara görünüyor. O mağaranın girişini bulmalıyız. Gerçekten bu gölde gizli bir mağara varmış Şika. Bu işin arkasında sadece arılar yok Baron.
Aramızda bir hain olabilir. Bu kapılar mühürlenmiş. Bu kapıyı sadece 3 kişi zorlayarak açabiliriz. Ayı köyünden Pierre ve doktoru yardıma çağırmam gerekiyor.